Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 1/2 şemsiye çizimi, 1/4 şemsiye çizimi yapacağız. Bu çizimleri yaparken hem minik motiflerimizi kullanacağız hem de iri görünümlü motiflerimizi kullanacağız. Artı yeni bir de başlangıç noktası çizimlerimizin arasına dahil olacak. Şimdi başlayalım hemen çizimimize. 1/4 için önceki kullandığım şemsiye kalıbını kullanacağım. Bu da kendisi de simetrikti. 1/2 için de size yeniden şemsiye çizimi göstereceğim. Bu sefer dikdörtgen içerisinde bir şekil oturtmayacağız. Biraz daha asimetrik olmasını istiyorum. Farklı bir teknik görmeniz için. Şöyle bir orta çizgisi çizelim. Yani en azından ne kadar büyüklükte bir şemsiye yapacağımızı bilelim. Buradan 16 santime kadar bir düz çizgim var. 16 santim olmak zorunda değil sizin yapacağınız çizimde. Daha farklı boyutları da tercih edebilirsiniz elbette ki. Şimdi bu çizimimin üzerine ben bu daha önceki desendeki klasik yuvarlaklığı değil, birazcık daha yarı görünümü asimetrik duran bir şemsiye çizmek istiyorum. Bunun için de önceden nasıl bir şey istediğimi tahayyül etmek için karalama iskelet çalışmaları yapıyorum. Bu biraz zamanla gelişecek olan bir şey. Eski eserleri bol bol inceleyerek sürekli çizim yapıp elinizi bizim klasik desenlerimizin anlayışına taşıyarak bu rahatlığa ulaşabilirsiniz. Onun dışında klasik istifler ya da klasik bir şemsiye çizimi kullanmanızda hiçbir sakınca yok. Ancak ben hani nasıl bir gidişatta böyle bir tasarımı yaparsınızı göstermek maksadıyla çizmek istiyorum bunda. Şimdi burada iskelet olarak şöyle bir altı daha geniş duran, üstü daha dar olan, bağlarken birazcık hareketli bir görünümle birleştirebileceğim bir şekil çizdim. Bu olabilir. Ya da ben bunun altını dar yapıp üstünü biraz daha genişletebilirim. Nasıl yapacağımın her şeyine bu iskelet aşamasında karar veririm. Siz de iskelet aşamasındayken güzel görüneni, gözünüze güzel görüneni tercih edebilirsiniz. Evet. Şimdi bu iki görüntüyü sileyim. Tekrar çizelim. Kafanız karışmasın. Ben alt kısmı geniş olan orta noktada bir yerde, orta noktanın biraz üstü daralmış. Yukarıya doğru tekrar şemsiye uzantısını göstermiş bir şekilde hareketlendirmek istiyorum. Şu kısım çok kaba geldi gözüme. Belki buraya da bir hareketlilik daha kullanabilirim diye düşünüyorum şu anda. Bu bir düşünme aşaması. Ben de önceden karar vermiyorum. Sizinle birlikte düşünmüş olayım. Düşünme aşamasında neler yaşadığımı da görün diye çizerken tasarlamaya çalışıyorum. Hareketlilikler buraya yakıştı bence. Buraya bir hareketlilik daha gider mi? Yapmamıza gerek yok. İçinde kullanacağım küçük tendanlarda gösterebilirim bu hareketliliği. Bir deneyelim bakalım. Küçük küçük tendanlar. Tendanların büyüklüklerinin birbirine orantılı olmasına dikkat edelim. Burada bir dönüş yaptım.
Buraları bir önceki gibi yuvarlak yuvarlak yapmayalım. Küçük bir sanki tepelik gibi, şemsiyenin tepeliği gibi bir girintiyle girdim. Şöyle kısmen gözüme hoş göründü. Arkasını çevirip temize çekelim bunu. Temize çekme işlemi her zaman önemsiyoruz. Çünkü bu aşamada aslında gözünüze hoş gelen, gelmeyen her şey burada düzeltilir. Desen çizme yeteneğiniz de burada gelişir. Ben çizerken büyük hataylar ve küçük hataylar size işte halker deseni ya da tesip deseni diye şimdilik böyle ikiye böldüm. Boyama tekniklerini henüz görmediğimiz için, yeni başlayanlar için söylüyorum. Halker tesip dediğimde kafanız karışacaktır. Siz şimdilik büyük görünümlü çiçekleri halker olarak nitelendirin. Küçük görünümlüleri de tesip. Aslında tam olarak böyle değil. Halkar, altınla yapılan bütün süslemelerin adına denir. Ama boyama tekniğini kullanıp ve anlatırken tesip daha böyle rengin olduğu, zemin renginin girdiği desenlere kullandığımız bir isimdir. Bir şeyin büyük olması sadece halker olacağı anlamına gelmiyor. Küçük olması da sadece tesip olacağı anlamına gelmiyor. Buradan bunu çıkarın. Sonra boyama tekniklerine girdiğimizde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız zaman içerisinde. Arka tarafı silelim. Burası ilk iskeletin olduğu yerdi. Şu anki görüntüye bakınca ben burada şu dendanları biraz daha küçültüp şu kısmı birazcık daha girmek istiyorum içeriye. Neden? Nedenini de açıklayayım. Şuradaki dendanların küçük görüntüsü daha iyi uydu. Ve şu kısımda aslında bu içeriye giren böyle ince belliliği birazcık daha belirginleştirmek istiyorum. Daha güzel duracağını düşünüyorum. Şu kıvrımı da biraz daha yukarı alalım. Evet, bence böyle daha iyi durdu, göründü. Şimdi bunu da bir daha temize çekeyim. İç desene geçelim.
Tekrar arkasını siliyorum. Şurayı biraz daha daraltırsam daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet. Evet. Şimdi bir önceki şemsiyemizde nasıldı? Yaprakla başlayıp asimetrik bir S biçimi devam ettirmiştik. Helezon devam ettirmiştik şemsiyenin içinde. Burada da yarı alanda bir S iskeleti kurgulayacağız. Yine istediğimiz gibi başlayabiliriz. Hani yaprakla başlamıştık ya, şuraya bir yaprak motifi çizip bir önceki seferki gibi tam karşına aksini çiziyorum. Bu sefer yaprakla başlamayacağım çünkü daha merkez bir hareketle başlamayı düşünüyorum. Merkezsel hata ile. Aynen yaprakla başlayıp helezonlarımı bu tarafa doğru gidebilirim. Üzerinde kullandığım hata ilerimi yaprağın başlangıcından devam ettirip ileriye doğru ilerleterek bir kurgu yapabilirim. Bir önceki çekimde demiştim ki acaba arkadaşlar doğru anlayacaklar mı bakalım, ben gösteriyorum, hata ilendirmemiştim. Fakat gelen motifler çok güzeldi, desenler. Öğrencilerimin gayet de net anlatmışım yani. Güzeldi, desenlerin hepsi çok güzeldi. Şimdi de yaprakla değil, ilk gördüğümüz helezondaki gibi merkezsel hata ile başlayan bir S iskeletiyle başlamak istiyorum. Yine helezonuma gideceğim yerleri iskelet üzerinde belirliyorum. İskeletimi ilk gösterdiğimde 2 daireye çizmiştim. Bu sefer dairemin biri küçük, biri büyük. Çünkü buradaki alanım bu şekilde sığacak ebatlarda. Bir yerden başlayalım bakalım. Buraya çizdiğim S'den 2 dairenin birleşiminde oluşacak bir S çizelim. Burada bu karşı tarafı unutuyoruz. Şimdi biz sadece bu yarı alanı çiziyoruz. Burası bunun aynı değil. Hatta hemen sileyim, hiç kafanız karışmasın. Silgimiz nerede? Tesip sanatındaki desenlerin çoğu simetriktir. Yazı kenarlarındaki şemsielerde birçok şey simetri bizde çok önemli. Simetrik desenleri çok kullanacağız. Siz de çevrenizde incelerken camileri, evinizdeki seccadeyi ya da halıyı bile incelerken birçok şeyin aslında bir diğer tarafa yansıması olduğunu göreceksiniz. Burada bir bildiğimiz S var. Yuvarlaklarını gayet güzel durdurmaya çalışalım. Yuvarlaklığını. Ve daha iri hatailer koyabileceğimiz biçimde yerleştirmeye başlayalım iskeleti. Merkezsel hata ile başlayacağım dedim kompozisyonuma. Merkezsel hatayı bir önceki ilk çizimimizde ortada kullanmıştım. Farklı bir yerde de kullanabilirsiniz. Yine burası olabilir, burası olabilir, şurası olabilir, fark etmez. Fakat yönümüzü o tayin edecek. Onu aklınızdan çıkarmayın. O da her şeyin bir gidişatı, bir belliliği vardır ya, o sebepten. Başlangıç lazım her şeye. Bir sebep oluşturulmuş. O bizim sebebimizi şu anda bir merkez hatayı olacak. Diyelim ki merkezsel hatayımı şurada kullandım. Merkezselin M'sini belirginleştirelim. Burada gideceğim yön bu istikamettedir.
Tam altından girelim, sap kısmını da unutmayalım. Ve merkezi hatayım buraysa burada gideceğim yönde bu tarafadır. Bu tarafa. Bu tarafa bakar. Ve bu da bu tarafa. Üst kata çıkmak istediğim hata ilerse, eğer bundan çıkacaksam da ya da buradan geleceksem de yine S'in dolandığı helezonun gittiği istikamete göre yönünü bulacaktır. Şurada bir boşluğum var. Şurada henüz bir tasarım yapmadık. Boşluklarımızı eşit biçimde doldurmalıyız. Çünkü burada bir denge oluşacak. Şunların kendisi kendi kütlesinde ya renkleri ya da altın rengiyle hacimlenecek. Şurası olduğu gibi boş kalacak. Oraya o sebepten dolayı ya bir hatayı çıkarırız ya bir yaprak gireriz. Yine deseninizin nasıl gideceğine siz karar vereceksiniz. En güzel olduğunu düşündüğünüz biçimde. Şuradan gelen helezonumu merkezlerin altından geçirip şöyle bir hareketle buraya da gelebilirim. Ya da merkezlerinden çıkıp böyle de dönebilirim. Şu geliş çok sıkıştırma bir geliş oldu. Yine merkezselden dönelim. Basit bir gelişle. Sıkışmamış hareketlerle. Bakın buradan gayet rahat dönebildim. Şuraya belki bir yaprak geliriz. Şunun ucundan şuraya bir yaprak çıkarız. Şuradaki boşluklarımıza belki buradan bir yaprak gelir. Buradan küçük yapraklar çıkarız. Bunların hepsi misal. Sizin deseniniz doldurdukça doldurmaya çalışmaktan ziyade güzel olup olmadığına da emin olmaya çalışın. Yaptığınız her hareketi. Beğenmezseniz de yine sizin deseniniz, silersiniz ve düzeltirsiniz. Şu hatayın ucuna şuradaki boşluğu doldurmak için yarım bir hatayı kullanabilirim. Şurası gözüme bir sıkışık geldi ama bakalım ne şekilde düzelteceğiz onu hata ilendirirken. Evet, kaç dakikamız olmuş? 18 dakika. Ben bunu hata ilendirmeye başlayacağım. Yine ok işaretleriyle bütününü göstereyim. Hepsini hata ilendirmem. Bir kısmını nereden başladığımı gösterip devam ettiririm. Sonra kamera arkasında tamamlarım. Merkezlerle başladık. Ok işareti yönünde devam ettik. Ok işaretimiz saplarımızla birlikte de devam ediyor. Evet. Arkasını çeviriyorum. Ve hata ilendirmeye başlıyorum. Tam karşısına hata ilendireyim. İskeleti de silinmesin, size fotoğraf olarak atıyorum ya. Fotoğraf olarak iskeleti de kalsın. Bu dendanları ve çizebileceğiniz simetrik görünümlü ya da kubbemsi ya da dış cephe
bir şeyin dışı gibi düşündüğünüz detaylar için aslında camilerin, çeşmelerin üzerindeki küçük küçük oluşmuş kubbelere ve çıkıntılara, balkon çıkmalarına, çeşme üstlerindeki, kapı üstlerindeki çıkıntılara bakarsanız çok ilham alırsınız diye düşünüyorum. Herkes selimi yerleştiriyorum. Yakında biraz daha güzel bir ayak alacağım kendime. Video çekimleri için. Tam simetri ekseninin olduğu yere geldim. Burada kullanacağım yönlü hata iğnenin tam altından girmeye çalıştım sapına. Siz de bunu önemseyin. Merkez hatayımdan başladım. Diğer tarafa gittiğim hatayımda bu yöne doğru baktı. Hatalarınızı çalışırken de yine sadece hatayı ya da yaprak çalışıyormuşçasına özenli çizin. Eliniz çalışmaya devam etsin. Hem hatayı çalışmaya devam etsin hem de şemse. Bakın nasıl alttan girmeye özen gösteriyorum. Üzerinden dönerken hafif yanlardan çıkabilir. İlla ki en ucundan çıkmak zorunda değil. Evet. Ben bunu normal klasik usul hatalarımı kullanarak devam ettireceğim. Sizinle paylaşacağım. Desenin bütününü açtığımda şemsiyemin görüntüsü bu şekilde olacak. Tabii içleri hatalanmış vaziyette. Yine dışlarına belki kuzu ve küçük tığlar da çıkarım. Şimdi de 1/4'lük şemsiye çizimimize geçelim. Bu önceki kalıbımızdı. Biz bu şemsiyenin ne yapmıştık? 1/4'ünü çizip diğer taraflara geçirmiştik. Yine bu seferki desenimi de aynı şekilde yapacağım. Katlıyorum. Orta çizgisini buluyorum.
Bu zaten var olan çizili bir desen. Eğer izlemediyseniz bir önceki bölüme geçin. Bu arada gerçekten ciddiyetle dersleri takip edecekseniz mutlaka sırayla gidin. Hepsini izlemeye çalışmayın. Mesela yapraklar diye açın. Yaprakları çalışın. 1 hafta, 2 hafta, bazen 3 hafta, 4 haftada anca elinize ve zihninize yerleştirebilirsiniz. Şimdi benim her hafta anlatmam sizin o işi bir haftada idrak edebilmiş ve elinize yerleştirebilmiş olacağınız anlamına gelmiyor. Aslında biraz daha uzun sürer. Yani çok yetenekliyseniz mutlaka hemencecik çizebilirsiniz. Fakat kendinize de haksızlık etmeyin. Eğer geçemiyorsanız onda kalın. Yaprakları iyileştirene kadar devam edin. Sonra diğer motiflere geçin. Yoksa kendinize eziyet etmiş olursunuz. Hepsini birbirine karıştırırsınız. Şimdi biz şimdiye kadar yapraklarla başlangıç yaptık. Merkezsel hata ile başlangıç yaptık. Şimdi de simetri ekseni başlangıcı yapacağız. Nedir simetri ekseni bizim? Hani bir şey katladığımızda bir simetrili ne alıyoruz ya, simetriğini alıyoruz. Tam o eksen de bütün katlanabilir alanların merkezidir. Şu anda bizim merkezimizden, simetri eksenimizden yeni bir helezon başlayacağız. Dolayısıyla şu kısım bizim başlangıcımızsa hatalarımı ben yerleştirmeye buradan başlayabilirim anlamına geliyor. Desen simetrikleştikçe çizim biraz daha kolaylaşır. Çünkü çizim yapacağınız alan aslında daha çok azalıyor. İşiniz daha kolaylaşıyor. Yine iskeletimi çiziyorum. Bakın. Şimdi burası merkezim. Buradaki hatayım bu yöne baktı. Buradaki hatayım da bu yöne baktı. Evet. Devam eden hataylarım da bu yöne doğru devam edecek işte. Yönleri hep bizim simetri eksenimizin bize verdiği istikamette olmuş olacak. Buradaki helezonumu ben buradan da devam ettirebilirim. Ama farklılık olsun diye şöyle yapalım. Hem de daha rahat döner. Buradan kocaman geniş bir helezon daha çıkabilirim. Diğer türlüsü daha güzel oldu bence. Evet. Şimdi de bu desenimizi hatalendirmeye başlayabiliriz. Hemen simetriğini alıyorum. Şurası. Şu kısım gözüme birazcık daha boş göründü şu diğer yerleşimlere göre. Onu biraz daha dolduralım.
gelsek, buradan mı gelsek? Alternatiflerimiz neler? Şunun ucundan küçük bir hareketle bir yaprak çıkabiliriz. Şuradaki boşluğumuza yine buradan da gelebiliriz. Ama daha geniş bir görüntü istiyorum. Şuradan çıkalım bakalım. Şuraya bir bağlama yeri koyalım. Bağlangıç. Net vazoda diyoruz. Buradaki hatayı ortadakini kaldırıp bir yaprakla sonlandıralım. Bu hatayı ileri aldım. Evet, şimdi daha iyi göründü gözüme. Şimdi simetri ekseniyle başlangıç yaptık diye merkezsel hatayı hiç kullanmayacağız anlamına gelmiyor. Merkezsel hatayı sadece başlangıç noktası değil, aynı zamanda çok güzel bir hatayı. Güzel bir vazo yapalım. Evet, hataylarımı bazen düşüne düşüne, bazen içimden geldiği gibi yerleştiriyorum. Evet, ben hataylandırmaya devam edeceğim. Tamamlanmış halinde sizinle paylaşacağım. Siz de ona göre çalışmalarınızı yaparsınız. Şimdilik bugünlük bu kadar. WhatsApp derslerine katılmak isterseniz numaram YouTube videolarının altında da var. Instagram'da da var. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın videoları. Bol çalışın. Mutlaka her günkü çalışma dakikanızı artırın. Çünkü konular ilerledikçe daha vaktinizi alan desenlerle karşılaşacaksınız. Hemen 16 dakika ilk mesela başladığımız zamanlarda diyordum ki 16 dakika çalışın mutlaka. 16 dakika artık yeterli değil. Mutlaka daha fazlasını çalışın. Çalıştığınız sürece zaten ilerleyebilirsiniz. Ben de neler olacağını, neler yapabileceğinizi merak ediyorum. Görüşmek üzere. İyi haftalar.